Arkadaşlar, evet, bugün sizlere bazı haberler vereceğim. Şu oyunun sesini bir tık kısıyorum. Savaş bizde Altın Fil'de güçlü bir rakip geldi. Şöyle göstereyim. Önce hemen şu tavernadan şeyimi de alayım. 8 saat başlasın. Düzeltiyorum, 7 saat 15 dakika. Hemen rakibimiz 34. krallıktı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi göstereceğim. Evet, 34. Zaten şu an oradayım. Güçlü bir rakip var arkadaşlar. 34. krallık. Ama şöyle duruma baktığımızda 19.7 milyar puanla biz, 17 milyar puan onlar. Yani bayağı öndeyiz. Şöyle tabloyu da göstereyim. God King 813 milyon. Hatta 14 diyebiliriz. Froike var. 612'de. Monkey var. Kanuni var. Yani gördüğünüz gibi ilk 10, hatta ne ilk onu şöyle yapayım. Kendi sunucumuza bakıyorum çünkü. İlk 5 neredeyse bizden arkadaşlar. Sonra onlar geliyor. 4 tane onlardan var. Aslında bayağı da güçlü bir krallık. Ben şu an onların haritasında olduğum için size onların sıralamasını gösteremiyorum. Ama birazdan olmadı geçerim kendi krallığımı göstermek için sırf. Sizlerle paylaşırım. Çünkü gördüğünüzde şaşıracaksınız. Hani üstünüz ama adamlar gerçekten güçlü bir krallıktı. Şurada varsa göstereyim. 34'ten. Bakın. 209 milyon. Mesela bir tanesi şuradan rastgele tıkladım. Bu 68 milyonmuş. 43 milyon. %50. 186. 108. Tabi savaşta başladığı için bunların biraz puanları düşmüş durumda. 90. Neyse, krallıklarına geçip göstermek daha mantıklı olur. Birkaç haber vereceğim dedim. Onları da paylaşacağım sizlerle. Öncelik olaraktan şöyle anlatayım. Gidişat güzel. 26 olaraktan sisteme oturtmaya başladık. İyi gidiyoruz. Bu görkemdeki rakiplerimizi göstermiş miydim hatırlamıyorum. O yüzden şimdi göstereyim size. 17 ile 11 zaten baş rakip olarak görüyorduk ki gerçekten de sıralamada şu an ilk 3 bu şekilde. İnşallah yine 3. bitirmeyeceğiz. Hedefimiz birincilik. Şu anlık çok bir puan farkı yok ama genele baktığımızda yine de aslında belli bir puan farkı var. Çünkü 11 ile 17 arasına bakın. Neredeyse 20 bin, 19 bin puan farkı varken bizimle aralarında 100 binden fazla puan farkı var. Onları aktif güçlü krallıklar olarak görüyorduk zaten ilk açıklandığında baktık. Fazla kalabalıklar. İki krallık da güçlü. 34 de bakın 4. sırada hemen arkamızdan geliyor. Sonra 30 var. 130, 117, 110 diye gidiyor. Aşağıları çok değinmeyeceğim. Yani zaten şu 500K'lar puanlar falan bu aşamada yapamadılarsa güçlü değillerdir. Ama 11 ile 17'yi zaten güçlü olduğunu biz kendi içimizde tespit etmiştik. 34'te sürpriz oldu işin gerçeği. 34'ün güçlü olduğunu bilmiyorduk. Ama denk gelince gördük ki güçlü. Şöyle yapayım. Kendi krallığıma götüreyim sırf size gösterebilmek için. Götürmüşken de bari boss'un yanına götüreyim. Boss keseyim. Arkadaşlar filde biliyorsunuz bunlar geldi. Değişiklikler oldu.
ödüller arttı, daha fazla. Hani kaybınıza göre ödül vermeye başladı. O yüzden kıymetlendi biraz daha fil. Bu haritadaki bossları kesince size kutu sandık veriyor. O sandık içinden de altın sefer parası çıkıyor. Bakın mesela bir tane açılmamış var. Şöyle göstereyim. Şu şekilde ihtimal olaraktan altın çıkıyor. Bakalım 40 çıktı. Bana genelde hep 40 çıkıyor. 380 altın sefer param var. 500 de askeri fon var. Askeri fonlar da çok kullanışlı oldu. Bayağı bir ben mücevher aldım işin gerçeği. Şöyle göstereyim. Bakın. Altın seferli 150 tane sandık aldım. Askeri şeyle de geri kalan noktalar aldım. Zaten elimde de arttı. Askeri fonu kullanacak daha bir şey kalmadı. Altın sefer içinde şu an belki bir sarı kafa daha alacağım ya da duruma göre bakacağım. Harcamadım daha. Ama harcadıklarımın hepsini mücevher sandığını harcadım. 150 tane beyaz taş aldım. Mücevher benim için önemliydi. Bana mantıklı geldiği için onu aldım. Ödülleri arttı. O konuda güzel. Onu da bakın şuradan. Hem kaybettiğiniz birliği görüyorsunuz. Bugün mesela hiç birlik kaybetmemişim. Kaybedersem 40 daha alacağım. Ama zaten alabileceğim bir şey kalmadı. O yüzden hani birlik kaybetsem bana vereceği fondan bir anlamı yok. Şu zaten 500 var şu an. Belli bir noktaya kadar mantıklı. Sonrasında yine size bir şey getirisi yok işin gerçeği. Ama yine de iyi düşünmüşler. En azından kaybınızı falan da görüyorsunuz. Ona göre hareket edebilirsiniz. Onun dışında şöyle hemen geçiş yapalım. Saldırı raporlarını paylaşayım sizlerle. Adamlar sıfırlamaya çalıştı kaleyi. Rakibin ne kadar askere gittiğini görüyorsunuz. Korkunç. Size karışık bazı raporları göstereceğim. Rakibe nasıl zarar verdiğimizi görebilmeniz için. Zayiat 7. Karşı taraftan 223k. 4k'ya 134k. 75'e 92k fil. Yani şaka gibi. 1k'ya 281k. 17'ye 354k. Tabii ki en babası bu. 1 milyon asker kaybetti tek saldırıda adamlar. Şimdi gelelim konularımıza. Issız Çöl ön izleme yol haritası arkadaşlar geliyor. 11-17 Ağustos tarihlerinde Issız Çöl haritası ve binaları. 18-24 Ağustos'ta geliştirici kanalı videosu Issız Çöl oyun görüntüleri. Pioneer Server açılıyor arkadaşlar. Mail geldi bu arada. Sanırım 2 gün önce geldi. Hatta bir bomba daha söyleyeyim sizlere. Binekler gelecek arkadaşlar. Binek getiriyorlar. Binekleri artık nasıl alacağız? Ne kadar güç katacak? İnanın bilmiyorum. Böyle bana Metin 2'yi andırdı. Metin 2'de hani kahramanların binekleri vardı. Bilmiyorum oynayanınız var mı ama işte at alıyordun. Hatta o bineği geliştiriyordun. Zırhlı at yapıyordun. Daha da geliştiriyordun falan. Onun da bir seviyesi oluyordu. Burada da öyle bir şey olabilir. O bineğin de seviyesi olabilir. Onu da geliştiriyor olabilirsin. Çin bunun biliyorsunuz Çin versiyonu da var. Oradan yola çıkarak da zaten hani hemen hemen aynısını yaparlar mı yoksa biraz daha mı farklı olur bilemiyorum ama binek de gelecek. Burada onu açıklamamışlar ama bana gelen mailde ondan da bahsediyordu. Bilgisini vereyim. Bu geliştirici kanalı videosu dediği de işte bizlere zaten test serverını açtığı için bizlerin paylaştığı videolardan sizlerle paylaşacaklardır. 25-31 Ağustos tarihlerinde de ıssız çöl kuralı ve program açıklanacak. 1-7 Eylül'de de oynanış rehberi hayatımıza girecek. Yepyeni bir KVK modu arkadaşlar. Issız çöl dediğimiz konu.
bir savaş alanına ışınlanıyorsunuz ve 4 krallığa kadar hakimiyet için yarışıyorsunuz. Harita etkinlik ilerledikçe kademeli olarak kilitleri açıyor. Topraklarınızı genişletip kazanmak için merkezdeki sarayı ele geçirmeye çalışıyorsunuz. Yani buradaki yine bulunduğunuz harita gibi düşünün. Ortada bir saray var. Orayı ele geçirmeye çalışıyorsunuz. Ama tabii ki daha minimal olacaktır. Daha farklı olacaktır. Görseller de daha farklı olacaktır. Çöl dediğine göre çöl görüntüsünde bekliyorum ben. Bu şekilde bir içerik olacak. Onun dışında bakın şimdi sandığımızı aldık. Bakalım bu sefer ne çıkacak. O 80 verdi. Güzel. Şimdi 20-34'e şöyle göstereceğim size sıralamasını. Adamların birincisini görüyorsunuz. 2'yi görüyorsunuz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13'te 100 milyon üstündeydi. Yani hatta ilk 14'ü 100 milyon üstündeydi. 14. bayağı kaybetmiş. 93 milyon düşmüş. İlk 14'leri 100 milyon üstündeydi güçte. Yani boş bir krallık değildi ama bayağı bir parçaladık. 26 geri dönüyor diyebiliriz oyuna. Hatta şu AOE ittifakını ilk gün ben tek başıma dağıttım ama sonrasında saldıramadım. Rahatsızlandım biraz. Salgın varmış bakın. Adamların birinci ittifakı 9,5 milyar güçte. İkincileri de 6 milyar neredeyse. Üçüncüleri de 3,1 milyar. Yani bayağı aktif bir krallık. Bakın 5. ile 6. ittifakı görüyor musunuz? 170'te 170. Adamlar farm ittifakı yapmış yani. Adamların farm ittifakları bile var. Çok aktif bir krallık. Hatta ilk başta bizle anlaşma istediler. Hani kale sıfırlama olmasın. Farm serbest olsun. Sadece işte zon 3 alanında saldırı serbest olsun gibi. Kabul etmedik. Kuralsız oynamak istedik. Şu anda da gidişat gayet iyi görünüyor. Şöyle bir baktığımızda erdemleri de aslında güçlü. Burada paylaşanlar çok yok. Kılıç Ramses kompunda Lagertha daha iyi iş yapıyor. Ortaya Lagertha koymak daha mantıklı aslında Charlemagne'ye göre. Bilginiz olsun. Çok ilginç. Adam seviyeleri 140 yapmış. Ama 14,5 milyon güçte. Bu 120 milyon. Ama 16 milyon güçte. Teknoloji farkı işte. Kılıca yatırım yapmamış. Bu zaten tırt koymuş. Onların krallığın birincisi 208 milyonluk. Yoksa sırf sistem bonusu 11 milyon gücü var. Buraya da öylesine koymuş. 13 milyonluk gücü var. Değişik yani. Ben tekrar buraya geri geleyim. Işınlanayım. Hatta birazcık vaktim varken bunların ittifaklarına da bir rahatsızlık verelim. Huzur kaçıralım. EYL'ye denk geldim. Bakayım şöyle ne var burada. Nereye gidiyor bu? Boss'a geliyor. Çok iyi. Hemen karşılayalım kendisini.
Buraya bayrağı sonradan yapmışlar. Işınlanamıyorum. Işınlanma bölgesi şurada var. Sonra da burada olabilir. Başka ışınlanacağım bir alan. Şuraya gitsem sonrasında orası zor olur. Bizimkiler zaten buraya gelmiş. Buraya hiç gelmeyeyim o zaman. Buraya rakibin kalbine geleyim ben. Harika bir nokta. Umarım keyifler yerindedir arkadaşlar. Gündem bu şekilde. Bir gözetleme atalım. Ne çıkacak? Böyle boş boş bırakmışlar. ...73k saldırmaya değmez. 217 63k. Gerçekten saldırmaya değmeyecek kaleler. Bir tek bunda biraz bir şey var. Şöyle birazcık şeyler yapalım. Bunu da daha açmamıştım. Biraz kaynak almak için vurdum, işin gerçeği. Şundan biraz kaynak toplayayım. Yakın zamanda arkadaşlar Playcell'de çekiliş de yapacağım. Bilginiz olsun. Onu da ayrı bir videoda paylaşırım zaten. Ama Playcell'de hesabımı takip ediyorsanız takipte kalın. Yine 500 liradan 5 kişiye 2500 lira dağıtmayı düşünüyorum. Hazır böyle etkinlikler de varken fırsatı değerlendirmenizi isterim. Hani güçlenmeniz için. Bilginiz olsun. Bugünlük çok uzatmayayım. Tatildeyim zaten. Hani size yeni gelişen bilgileri paylaşmak istedim. Ben şimdi biraz savaşacağım zaten. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.